Günaydın. Evet, bahçenin çekimini isteyen çok fazla kişi oldu. Bugün bunu yapmak istedim. Sizi bahçeyi gezdireceğim. Ama kısık sesle konuşacağım. Çünkü komşularım uyuyor. Umuyorum ki sesim gelir. Bahçede çok fazla bir şey yok ama çok istediniz. O yüzden şuradan başlayıp arka kısma doğru gideceğiz. Umarım memnun kalırsınız. Hadi başlayalım o zaman. Şu an sabah saat 9:30. Gördüğünüz gibi güneş bu taraftan doğuyor. Ve yavaş yavaş eve doğru, içeriye doğru gitmeye başlıyor. Burada bir minnoş kuş evim var ama hiç kuş gelmiyor. Aha, yaprak düştü. Bekliyorum kuşlarım gelsin diye. İçinde yemleri de var ama kuş sesleri olsun istiyorum. Ama sanırım karıncalar yiyor bu kuş evini. Şöyle uzaktan da göstereyim. Burada süs adaçayı var. Bu bitki ya latincelerini bilmiyorum. Bahçedeki bir kısım bitkinin, onları alta yazmaya çalışırım. Of, güneş çok parlıyor. Şimdi rüzgarı çok sevmediğini söylemişlerdi bana ilk aldığımda. O yüzden bu köşeye diktim. Burada rüzgar çok fazla oluyor ama çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız ya? Şöyle gölge yaparak göstermeye çalışayım çiçeklerini size. Gölgede de daha kötü durdu. Bu köşeyi çok güzel doldurdu. Bahçede otomatik sulama sistemi var. Burası limoni servilerle kapatıldı. Gayet güzel büyüdüler. Birazcık hani mahremiyet sağlamak amacıyla. Burada benim çok sevdiğim gülibrişim var. Şu an daha çiçekleri açmadı ama umarım açacak. Pembiş pembiş tül tül böyle çok tatlı çiçekleri oluyor. Birazcık sulamam lazım sanırım. Hava tam böyle ne ısındı ne soğudu gibi olduğu için sulamaları bazen açıyorum bazen kapatıyorum ama fıskiye sulama sistemi genelde çimler içindir. Ağaçlarda çok fazla işe yaramıyor. Bilginiz olsun. O yüzden elle sulama yapmanız gerekiyor. Yan tarafta komşum var. Orayla aradaki sınır da burası. Bu tarafta alevlerle, alev ağaçlarıyla kapattım burayı. Çok güzel büyüdüler. Damlama sulama sistemi var. Şimdi ibreli bitkiler çok fazla damlama, yani çok fazla su sevmediği için onlara uzanan damlama sulama sistemini buraya doğru kıvırdım. Alevlere gelsin diye. Damlama sulama sistemi de böyle bir şey arkadaşlar. Şurada minnoş delikleri var. O deliklerden pıt pıt su damlıyor. Bu kısım çok iyi yetişmedi ama ileriye doğru bayağı coştular. Burada ginkgo biloba var. Benim üniversitede en sevdiğim ağaçlardan bir tanesiydi. Gerçekten hani yaprağını da çok severim. Burada gayet güzel büyüdü. Sonbaharda böyle altın sarısı yaprakları oluyor. Ve o şekilde yaprak döküyor. Yaprak döken bitkilerden bir tanesi ve sınıfının tek bitkisi Gingosea. Yanlış hatırlamıyorsam ailesi var. Cinsi var ve bir tek tür bu ve hatta ibreli bitkiler, şimdi çamlar, serviler falan ibreli bitkilerdir. Yaprak dökmeyen bitkiler. Çok ilginç bir şekilde ginkgo biloba da ibreli bitkiler sınıfına giriyor. Dediğim gibi sınıfının tek örneği ve güzelliğe bakar mısınız? Harika. Seviyoruz kendisini. Evet. Altları bir türlü temizleyemiyorum. Benim bahçıvanım yok. Kendi bakımımı yapıyorum. Bahçede gördüğünüz üzere gayet de belli oluyor zaten. Şunlar fotoselle aydınlatma. Güneş ışığına göre akşamları kendileri açılıyor. Gayet güzel bir görüntü oluşturuyor. Burada hanım elim var. Ama çiçekleri gitmiş. Bunu da sulayayım bir ara. Aslında vardı ya. Ne oldu? Gene hastalık mı var sende? Çiçeklerin güzelliği. Bunu yemeyi çok seviyorum ben çiçeklerin. Bayağı çiçek geliyor bakın. Şöyle güneşe çıkarayım.
böyle bir coştu burası ya. Bunu bir çitlere doğru sarmam lazım yani. Ama böyle dağınık görüntüleri seviyorum ben açıkçası. Bu tarafta bayağı bir sorun yaşayan elma ağacım var. Geçen sene pamuk biti oldu. İşte kabuklu biti oldu. Bu sene ama güzel ilaçlamasını falan yaptım. Bakalım. Umarım çok güzel elmalar verecek. Elmasının tadı çok güzel. Geç çiçekleniyor bu. Geç elma veriyor. Bakalım. Evet, bu tarafa geçelim. Şurası benim yatak odası. Gördüğünüz gibi cennet kuşu muydu neydi? Onunla deve tabanını dışarı attım çünkü odamı karıncalar bastı. Cam önünde deve tabanı bakan tek kişi olabilir. Burada Liriodendron tulipifera, Amerikan lale ağacı. Bunu da çok seviyorum ya. Ben yaprağı değişik bitkileri çok seviyorum. Tatlılığına bakar mısınız? Lale şeklinde yaprakları ve dişileri bildiğim kadarıyla çiçek açıyor. Benimki sanırım erkek, henüz çiçek açmadı. Bu da 2 sene önce çok yoğun bir böcek sorunu yaşadı. Sebebini bir türlü çözememiştim. Ta ki şuradaki yarığı ilaçlayana kadar. Sonradan anladım ki buradaki yarıktan içeriye böcek girmiş. Ne zaman ki burayı ilaçlamasını yaptım, o zaman iyileşti ufaklık. Evet, burada da o süs adaçayının moru var. Şöyle güzelliğine bakar mısınız ya? Bunu da buraya diktim. Böyle birazcık cılız kaldı ama çok tatlı. Şu belediyemizin her yere diktiği. Ay, papatya. Burada güzeller güzel Yasemin. Ay, kokusu çok güzel. Ay, parmağım koymuşum. Buraya komşuyla aramda çit şöyle bir ahşap yaptırdım. Burada normalde sukulent falan dikmiştim de sonra buraya koyduğum bitkiyi, yani sukulenti bile unuttuğumu fark edip söktüm. Şu an sanırım kedilerin tuvalet alanı olarak kalıcı gübre şeklinde kullanılıyor. Burada süs adaçayının yanında Gülcan ablamdan aldığım karanfilleri diktim buraya. Bunlar da gayet güzel oldu. Şunlar hep yabani ot. Yani bunları şu şekilde yolmak gerekiyor ama işte bahçeye tek ben baktığım için çok zor oluyor gerçekten. Bunun hep boy olduğunu söylüyorlar ama sanırım çok yanlış bir saat seçtim çekim için. Ben çiçekli bitkileri çok fazla bilmiyorum açıkçası. Burada Bodrum papatyası. O şu an geçti. İlk tur çiçeğini verdi. Çok güzel bir şekilde Instagram'da görmüşsünüzdür. İlk tur çiçeğini verdi. Onlar geçti. Şimdi ikinci tur çiçeğe doğru gidiyor. Normalde bunları böyle bir koparmak gerekiyor sanırım ama dediğim gibi yine ben uğraşmıyorum. Şurada bir kana bitkisi var. Bunu iş yerinin bahçesinden söküp buraya getirdim ama yanlış yere diktim. Sanırım çok fazla güneş alan bir alanda olduğu için çok mutlu olmadığını düşünüyorum. Evet, gölgeye geldik. Burada Aysel ablamın bana gönderdiği çiçekli bitkilerin buraya diktim. Hangisi bitki, hangisi yabani ot olduğunu bilmediğim için sökmüyorum. Şöyle, bu da yatak odasındaydı. Mesela hatırlarsınız belki, bunu kurtarmıştım, iş yerinin orada sokağa atmışlardı garibanımı. Gayet güzel. Şu an göstereyim. Şöyle. Sürgünü verdi. İşte yatak odası karıncalanınca, böceklenince buraya getirdim. Bunlar da böyle. Çiçek açıyor. Baksanıza şuna. Sukulentleri. Kaktüsleri. Anam, anam. Buranın kusuruna bakmayın. Burayı bir türlü oturtamadım ben. Hay. Yani gördüğünüz gibi şuraya sağlam bir dolap almam lazım. Burada saksı var, içeride saksı var, her yerde saksı var. Bu da benim salonum.
Yani bayağı bir dağınık. Bu da yatak odasından dışarı atılanlardan. Burada da yeni aldığım sukularım. Sulu suku. Tatlılığına bakın şunların. Kamera kendi kendine geniş açıya geçti. Olsun bence oldu. Evet. Bu ablamdan bana gelmişti. Dolu doluydu ilk geldiğinde. Sonra Mia bunu yiyor diye bir şeyler oldu. Kök çürümesi yaptım. Çok suladım. Ondan sonra çıkarmadım saksından. Direkt bahçeye koydum ve arada bir sulaya şu an coşmuş durumda. Gördüğünüz gibi bebişleri geliyor. Allah'ım, komşular dışarı çıktı, bana deli diyecekler. Bunlar benim çok uzun süredir bende olan sukularım. Şunu yeni aldım gerçi sardunyacığıma. Bu Euphorbia mesela Mili işte saat 11'den sonra falan buraya güneş geliyor ve full güneş akşama kadar ve bunların hepsi full güneşte duruyor. Aşkın gözyaşları, sardunya, işte sukulentlerim. Bunu da Aysel abla bana hediye etti. Bakalım, umarım bu sene açacak. Şu da Aysel ablanın hediyesi. Akşam çuha çiçeği olarak geçiyor sanırım. Dur, yaklaşıp onu çekmem lazım. Çiçeği çok güzel. Şuna baksanıza ya. Burası böyle yerde duruyorlar. Pembiş aşkın gözyaşları. Bir sürü gözyaşı çıkarmış. Bunlar benim papatyalarım. Bayağı bir çiçek açtılar biliyorsunuz zaten. Şu an çiçekleri geçti ama yenileri gelecek sanırım. Bodrum papatyası gibi bu da. Oh. Mesela o saksıdaki aşkın gözyaşı buraya pıtlamış. Yani bu aslında şuradaydı ama burada sulama sistemi fıskiye olduğu için şurada söktüm ve buraya aldım. Gayet mutlu yaşıyor artık. Boyu ne kadar olacak bilmiyorum ama gayet güzel. Burada geçen sene kanser, yani Google'da araştırdığımda kanser çıktı. Gövdesi simsiyah oldu. Kanser olmuş bir armut ağacım var. Şu anda da bir takım böcekler gelmiş durumda. Gene ilaçlama yapmam lazım bahçeyi. Evet, bakın şimdi. Bu ne biliyor musunuz? Hemen gösteriyorum. Bu kuşkonmaz içerideydi ve aşırı büyüdüğü için bahçeye attım ben bunu. Artık yeter diyerek sinirlendim. Bahçeye neyi atıp unutsam içeridekinden daha iyi büyüyor. Ve şu an armuta gayet sarılmış durumda. Evet, alevler devam ediyor. Burası da bu şekilde. Bu şey paraşüt çiçeği ama çok iyi değil. Bu böceklenmiş. Gördüğünüz gibi buna da bir bakım yapmam lazım. İlaçlama yapmam lazım. Mine'yi sulamayı unutmuşum. Umarım ki kendisine gelecek. Ya bahçede çok dağınık ya. Toparlamam lazım. İçerisi mi dışarısı mı derken. Burada minnoş limonum var. Ama ilaçlama yaptığım için çiçeklerini sanırım mahvettim. Yok, geliyor limonlar. Minik minik limonlarım geliyor. Yaşasın. İlaçlamadan zarar görmemiş. Çok sevindim. Benim bahçede şöyle garip garip şeyler görebilirsiniz. Çünkü çimimi bu arkadaş biçiyor. Şu an pili bitmiş. Şarja gelmiş. Bu arkadaş kendi kendine ayarladığım saatlerde komple çimi geziyor. Şöyle bir tel sistemi geçirdim bahçenin etrafına. Bütün bahçeyi gezen bir tel ve bu telin içerisindeki alanı biçiyor. İşte ağaçların etrafından falan geçiriyorsun. Böylece oralara ulaşmıyor. Evet. Geldik şimdi en sevdiğim yere. Bunlar şimşirlerim. Giriş kapısı şu şekilde. Bu fırtınadan bahçeme düşmüştü Sonic. Ben de buraya koydum, kapıyı koruyor.
Bunlar benim tohumlarını ektiğim bitkiler. Gördüğünüz gibi çoğunun ne olduğunu bilmiyorum ama gayet büyüdüler. Muhtemelen gelecek sene çiçek açacaklar. Damlama sistemi buraya kadar geliyor. İşte bu alan komple damlama sistemiyle sulanıyor. Bunlar şimşirler. Burada da tohumlarım var ama sanırım yaşayamadılar. Ölmüş olmaları lazım. Burada da vardı. Yaşatamadım. Evet. Bu alan şöyle. Girelim. Burada kartopları, ortancalar var. Hiç çiçek açtıramadım. Taşındığımdan beri sitenin diktiği kartopları bunlar. Ama gördüğünüz gibi ilk defa çiçek geliyor. Meğersem ben sulama yaparak hata yapmışım. Aman ne sulaması. Budama yaparak hata yapmışım. Şu kısmı budamadım ve çiçek geliyor. Bu da küpe. Küpe güneşi hiç sevmiyor. O yüzden burada bir saat falan güneş alıyor. Birazcık tabii sapıttı. Ama olsun. Kendisine gelecektir. Evet. Japon akça ağacı. Bunu çok seviyorum. Bunun kırmızısı da var. Kırmızısı ne yazık ki aşırı pahalı olduğu için bu yeşilini diktim ben buraya. Ama yapraklarını döktükten sonra şu gövdesinin rengi o kadar güzel ki. Çok güzel bir şekilde gözüküyor. İşte budamasını falan yaptım bu sene ve anlamsız bir şekilde aşırı coştu. Karıncalarım. Gördüğünüz gibi. Ya bu yonca burada kendiliğinden çıktı. Ama o kadar güzel çiçek açıyor ki kesemiyorum. Yani burası hep böyle gördüğünüz gibi bir yabani ot ilacı yapmam gerekiyor burada. Yoksa bu yoncalar burayı istila ediyor. Burada Akaba japonica. Gene üniversitede çok sevdiğim bitkilerden bir tanesi. Böyle boya sıçramış gibi yaprakları aşırı beğeniyorum. Gölge alan isteyen bitkilerden gene. Bunu da ilaçlamasını yaptım. Ya bunu çok seviyorum ben. Şunun güzelliğine bakar mısın? Bu turuncu bir hal alıyor. Ve böyle büyüyor. Bulabilirsem geçen seneden fotoğrafını koyarım. Bak oradan da çiçekler geliyor. Ama şu yaprakları işte sarardıkça alttan çeke uzaklaştırmasını yapıyorum. Bunu en son budadım yaz başında ve içi unlu bit doluydu. Ama şu an temizler. Burada defne var. Normalde top şeklinde. Ama gördüğünüz gibi bu da coştu. Bunun da bir budamasını yapıp şekil vermem gerekiyor. Bir yandan da çok tatlı duruyor. Ne yapayım yani. Arkaya geçeceğim. Hop. Bunlar benim koruyucu köpeklerim. Şu an yabani otu koruyor ama olsun. Burada da var dünya tatlısı. Buranın tasarımını tabii ki ben yaptım. Böyle bir dere görünümü gibi düşünün. Üstüne nazar boncukları. Bunun altında çuval var. Otlar çıkmasın diye ama çok fazla engel olmuyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde nazar boncukları falan gayet tatlı duruyor. Aha, çim biçme makinesi çalışmaya başladı. Burada kamelyan var. İlaçlama sonrası bu da birazcık çiçeklerini kaybetti. Bu da damlama sulamayla sulanıyor. Evet, bir tur daha ilaçlama yapmam gerekiyor ne yazık ki. Böyle buraya yağmur yağmıyor. Çünkü gördüğünüz gibi tepesi kapalı. Burası benim nazar boncuğu köşem. Ama azalmış sanırım, birileri yürütmüş ya da fırtınada kopmuşlar. Burası da Akuba. Burası çok fena kabuklu bit dolu. İlaçlamasını geçen gün yapmıştım. Bir kez daha yapmam gerekiyor. Hatta baya bir kez daha yapmam gerekiyor. Burada gene Yasemin'im var. Şurada. Bunun hedefim şuraya doğru çıkması ama birazcık yavaş gidiyor oraya doğru. Ben buradan çıkayım. İçeri böcek taşımak istemiyorum çünkü. Evet. Çim biçme makinesini de göstereyim size. Nereye gitti? Heh. Şarjı dolunca
Bu şekilde başlıyor. Çok büyük rahatlık gerçekten. Çünkü tek başıma yaz sıcağında falan çimi çekmem çimi kesmem imkansızdı benim. O yüzden Şimşek McQueen böyle gördüğünüz gibi çimleri biçe biçe çalışıyor. Evet, kısa süreceğini söylemiştim bahçe gezisinin. Çünkü içeriden daha az bitkim dışarıda var. Başka söyleyeceğim bir şey var mıydı diye düşünüyorum ama tasarımla ilgili soru soranlar olmuştu. Şimdi tasarımda önceden de bahsetmiştim ben. İç mekan bitkilerini bahsederken bizim her zaman tek sayı kuralımız vardır. Çünkü çift sayı eğer simetri yaratmıyorsa insanı gerer. Psikolojik olarak da kanıtlanmış ama tek sayı her zaman insana bir sakinlik, dinginlik verirmiş. O yüzden gördüğünüz gibi mesela 3 simetri ve tek sayı şeklinde işte ortaya vurgu yapıcı bir bitki ve kenarlara yumuşatmak amaçlı bitkiler şeklinde tasarımı düşünebilirsiniz. Dediğim gibi şu an budanmadığı için coştu ama şöyle düşünün. Şurada top şeklinde gene vurgucu bir bitki ama en vurgucu olan, hani en vurgulu öne çıkarmak istediğim bitki bu. Arkası destek gibi düşünebilirsiniz. Bunun top şeklinde budandığını düşünün. Yanda akubalar şeklinde, yerde ufak minik bitkilerle bir renk. Burada işte o yüzden budayıp duruyordum. Bunların aynı boyda olmasını istiyordum ama demek ki budamayacağım bunları. Aslında şöyle bir sorun oldu. Küçüktü tabii. Arkada kamelya güzel gözüküyordu ama bu kadar büyüyünce kamelya ne yazık ki orada gözükmemeye başladı. Belki bir ara kamelyanın yerine değiştiririm. Geniş alanlarda da bir tane takipçim şey demişti, siz nasıl peyzaj mimarısınız, bahçeniz bomboş diye. Bahçe bakımı cidden çok zor. Ayrıca ben bu şekilde seviyorum. Yani tamamen zevkle alakalı. Peyzaj mimarısın diye komple doldurmana gerek yok bahçeyi. Şu yeşil görüntüyü, çimen görüntüsünü ben çok seviyorum. Burada da işte ortaya çok fazla bulaşmadan şu köşe boş mesela, oraya böyle çok sevdiğim bir bitkiyi bir gün alıp dikeceğim. Gene köşe vurgusu ve gene tek sayı şeklinde. Bunu bilerek buraya koydum. Daha da büyüdükçe terasa akşamüstü çok güzel gölge yapıyor. Hem şey için de iyi oldu. Bu sukulentlere de gölge yapıyor öğlen sıcağında. O yüzden biraz daha böyle genişlerse, gerçi tepe budaması yapmak lazım bunu yanlardan dal versin diye ama ay, oraya nasıl çıkacağım hiçbir bilgim yok. Bitti. Bahçe bu kadar, dediğim gibi içerisine gezmek daha uzun sürüyor. Sevgi, kahkaha, hayat. Yani sev, kahkaha, yaşa. Mottomuz. Evet, bu kadar bahçe turu. Umarım hani keyifli geçmiştir sizin de. Benimle beraber bahçeyi gezmeniz diyorum ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın. Bay bay.